çarpışmaya, kavga etmeye devam edelim. Üzüntülerimizi vesairelerimizi bir köşeye şimdilik bırakalım. Lütfen şimdiden, belki de şu anda videoyu durdurup videoyu beğenmenizi, abone değilseniz abone olmanızı ve bir cümle de olsa, bir kelime de olsa bir yorum yapmanızı rica ediyorum. Bu videoların daha fazla kişiye ulaşması için. Biliyorsunuz ben çok fazla dile getirmiyorum ama algoritma, hani o yeni dünyamıza giren algoritma dediğimiz şey işte böyle çalışıyor. Yapacak bir şey yok. Eğer videoyu beğendiysek, abone değil de abone olduysak, bir de yorum yaptıysak, haydi şimdi bugünkü nefis turu birlikte anlatarak, gezerek, tadını çıkartarak yaşayalım. Ben Erkut Özen. Filipinler'de Coron'dayız. Herkese selam. Detaytayan Beach'ten uzun bir yolculukla buraya geldik. Coron'dan. Hava aslında yağmurlu değil ama güneş yok. O yüzden müthiş görünen sular. Tabi burada yine müthiş görünüyor ama görüntüde çok da öyle çıkmayabilir. Bugün ilk durağımız burası. Sabah dediğim gibi 9'u çeyrek geçe gibi çıktık ve 1 saat 45 dakikalık bir yolculuk, 2 saate yakın bir yolculukta bu adaya geldik. Detaytayan Beach'te ve bu bölgedeki bu beach... çok enteresan şeyler görüyorum şu anda. Bu hayvancıkların yuvaları herhalde bunlar. Burada değişik bir şeyler var. Ya da ben yanlış görüyorum, bakalım. Bunlar böyle yuvarlak yuvarlak yapılmış karınca yuvaları gibi yerler var. Bu dediğim gibi Coron'dan çıkan turlar arasında Tur C'ye gitmiştik. Çok güzel bir turdu. Ultimate olarak geçiyor. Super Ultimate olarak geçiyor. Bu da Island Escape olarak geçiyor. Bu turda en gözde turlar arasında. Dediğim gibi uzak bir yolculuk, uzun bir yolculuk ama nefis yerlere geliyorsunuz. Biraz da şu güneş açarsa şimdi çok daha keyifli olacak. Yine nefis kumlar, nefis oluşumlar, nefis adalar. Seviyorum ben bu işi. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şurada yürüyeyim, buradaki kumlar çok yumuşak. Gerçi burası da öyle. Şu su alan yerler biraz da serttir dedim ama onlar da içine basıyorsunuz. Nefis ya. Şu kumlara bayılıyorum böyle. Bugün 3 tane durağa uğrayacağız bu tur esnasında. Escapade olarak anılan turun Beach Escape ya da Island Escape olarak geçiyor. 3 tane durağa uğrayacağız. Bu duraklar kimi zaman değişebiliyor ama Makapulya en fazla turların içinde özellikle görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Oraya gidince detaylı gerekli bilgileri veririm. Onun dışında da yine bu adalarda özel organizasyonlar vesaireler yapılıyor. Dışarıdan da çok fazla henüz daha yatırım almamış. Daha henüz koruyorlar ama bazıları hakkında elden gitmeleriyle ilgili bazı gelişmeler var. Onları da söyleyeceğim. Galiba yağmur atıştıracak şimdi. Bakın şurada da keyifli bir alan oluşturulmuş. Filipinli ya da turist olarak buraya gelen kişiler keyfini çıkartıyor. Altında inanılmaz sayıda şeffaf gibi görünen balık var, yavru balık var. Sanıyorum yavrulama, yumurtlanma dönemleri falan. Çok da net bu konuyu bilmiyorum, bunu da araştırayım. Ya da bu dönemde denk gelmedim. O karınca yuvası gibi olan yerlerde onların yuvası olduğunu düşünüyorum.
çok fazla gözükmüyor olabilir. Güneş olmadığından aşağısı da çok renkli gözükmüyor. Şu tarafa da bir bakayım. Sonrasında normal yüzmeye devam edelim. Daha iyi dalış noktaları var çünkü burada. Onlara bakacağız. Haydi detay tayan. Şimdi biraz dinleme vakti. Bayağı bir yüzdüm, bayağı bir daldım. Ama işin değişik taraflarından bir tanesini söyleyeyim. Arkada zaman zaman güneş de açıyor. Güzel de bir hava var. Burada henüz yağmur yok ama şimdi yok. Ama şu taraf çok fena, bakar mısınız? 10 dakikaya buraya gelir. Hayırlısı. Islanacağız. Sanki kuruyuz ya. Filipinlere gelip şöyle yatasım vardı. Bir de cayır cayır yakan bir güneş olsaydı nasıl bıkmadıysam her yerim patladı. Harika bir kumsaldayım. Enerji, kötü enerjiyi mi alıyordu, negatifliği? Her bir şeyi okyanusa bırakalım. Çok iddialı oldu. Kendi iç dünyamızda çarpışmaya, kavga etmeye devam edelim. Üzüntülerimizi vesairelerimizi bir köşeye şimdilik bırakalım. Daha sonrasında şu güzel böyle kumların içerisinde enerjimizi, kötü enerjimizi bırakmaya devam edelim. Filipinler'deyiz. Alta yazıyorum, adanın ismini unuttum yine. Detay Tayan Toin diye bir adaydı. Bunu hep söyleyemiyorum ama bu bölgedeki birkaç adanın ismini sadece çok iyi telaffuz edebiliyorum. Onun dışındakileri söyleyemiyorum. Bunu buraya yazıyorum, şuraya yazıyorum. İşte bu adadayız. Nefis bir ada. Başka açılardan da göstereceğim size şimdi. Tekne almam gerekiyor. Olur mu ki? Altına yüzlerce kez Erkut tekne alsın diye yazarsanız 40 kere söyleyince olurmuş. Belki de onlar dua yerine geçer. Bana bir tekne almak nasip olur. Hayatımız denizlerde geçmişken diğer son kalan kısmını, en azından son çeyreği yine teknede geçirmek çok güzel olur herhalde. Nefis bir adaya daha geldik. Coco Beach isminde. Eminim daha öncesinde Coco Beach değildi ismi ama. Burada bir takım yapılaşmalar, bungalovlar vesaireler var. Tamamına bakacağız şimdi. Onun dışında da tekneyle gelenler için burada yemek yenecek yerler hazırlamışlar. Şimdi bizim teknemizde de arkadaşlar orada yemeği hazırlayacaklar. Biz de orada yemeğimizi yiyeceğiz. Burada nefis bir oluşum yapmışlar gerçekten. Bunlar şu anda çok iyi yerler gözükse de ileride umarım
Ay şunu da yanına koyayım, buraya da havuz yapayım, buraya da işte şunu getireyim, buraya da bir lounge açayım, şurada da bir outlet daha koyalım falan derken saçma sapan bir hale gelmez. Coco Beach'teyiz. Buraya dediğim gibi nefis detaylar eklemişler. Gecelik olarak burada konaklamak kısmı ile ilgili de harika planlar yapılabilir. Coco Beach müthiş bir yer. Burada aslına bakarsanız bütün adalara giriş ücretli. Ancak turlarla geldiğinizde bu ücret tur tarafından karşılanıyor. Buradaki adadaki tesisin ben rezervasyonuna bakmıştım. Aslında fiyatları da uygundu. Ama buraya geliş gidiş biraz sorun. Burada birkaç gün geçirilebilir. Nefis bir ortam var gerçekten. Aklıma kötü şeyler gelmiyor değil. Burayla ilgili farklı bir planım var. Sanıyorum yapacağım. Durun bakalım. Ve salıncaklar tabii. Bunlar da filenin Filipinlileri. Filenin Filipinoları. Ve dediğim gibi bizim de yemek hazırlanıyor. Şimdi biraz sonra yemeğimize gömüleceğiz. Aa nefis burası ya. Şuna da bayıldım. Nandoon na yung motor ni Jonas sa ano, pinsan niya. Kaya nga, ano sa tingin mo, magkano ka ganda Vay vay vay. Biraz yorgunluk atma vakti. Şimdi zannediyorsunuz ki buraya geldiğinde böyle güzel tatil, konforlu, lüks yaşam, hamaklarda sallanıyoruz, müthiş tropik iklim falan. Evet öyle. Ama hani burada çok normal. Burada insanlar bunu yapıyor. Hatta paranız yoksa böyle hamakta yatıyorsunuz. Dışarılarda yatan bir dolu insan var. Hatta bu adanın da yine sakinlerinden şöyle hemen diğer tarafta artık onların konutları mı diyeyim, kendi yaşadıkları yer mi diyeyim, köyleri mi diyeyim, barınakları mı diyeyim. Orada yaşadıkları yer böyle. Okyanus kıyısı, tropik iklim, Hindistan cevizi içiyorlar, hamaklarda uyuyorlar ve fakirler. O yüzden böyle bir hayat sürüyorlar. Yani çok büyük bir kavram karmaşası var, aklım karıştı ya. Belki çok ender rastladığımız şeyler, hayal ettiğimiz şeyler olduğu için güzel geliyor ama bu adamlar burada böyle yaşıyorlar. Çok enteresan biliyorum. Ama çok büyük paraları falan olmayan insanlar bunları yapıyor. Çok büyük paraları olanlar tatile gidiyor Türkiye'ye vesaire. Çok ilginç. Filipinler. Yapacak bir şey yok. Burası da böyle. Buradaki hayatta böyle. Buradaki yaşamda böyle. Böyle müthiş yerler hazırlamışlar. Buraya geliyorsunuz. Bunun altında hamakta, gölgede isterseniz gece uyuyabiliyorsunuz burada. İsterseniz gündüz gölgede dinlenebiliyorsunuz. İsterseniz gece uyuyabiliyorsunuz. Işığınız var. Burada yemek yiyebiliyorsunuz. Oturabiliyorsunuz. Bir şeyler yapabiliyorsunuz. Manyak güzel bir ortam olmuş. Burası da bu bungalov çadırlar denilen yerler. Sazlık çadırlar. Onun arkasında bir tık da kare şeklinde daha bir bungalov olanlar var. Ya böyle çok güzel gözüküyor da gecesi börtü böceği ıvırı zıvırı nasıl olur bilemiyorum. Ama şu sahile uyanmak
Yani uyandığınızda şöyle bir görüntü görüyorsunuz. Bu testte uyanacaksınız mesela. Uyandığınızı düşünelim. Direkt olarak böyle tatlı bir şey de geldi buraya. Bir de böyle bir köpekleri var burada ya da müşterilerden birinin köpeği. Şimdi burada direkt uyandığınızı düşünün. Burada kalktınız sabah. Sabah oldu. Bu gereksiz. Şu andaki benim de içinde bulunduğum kalabalık ortam yok. Ve sabahleyin daha kimse gelmemiş buraya. Şöyle bir güzellikle kalkıyorsunuz. Şuraya geliyorsunuz. Hemen burada belki hamağa oturuyorsunuz. Belki yukarıya çıkıp dinleniyorsunuz. Şimdi yukarıya da çıkacağım ben. Orayı da göstereceğim size. Bakalım, hatta çıkalım hemen. Sanıyorum beni de taşır. Şöyle bakarsak daha da manzarayı net olarak görmüş oluyorsunuz. Burada gece oturmanın çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Özellikle yağmur yağdığında, ki bayağı yağıyor bu aralar. Yağmur yağdığında buranın keyfi paha biçilmez. Şurada bir şeyler alacaksınız, içeceksiniz. Burada oturacaksınız o serinlikte. Gece çok güzeldir burası. Işık mışık vesaire de sanıyorum renkli renkli ışıklar kenarlarda görüyorum. Hani gecesini şu anda tahmin edemiyorum. Ama bayıldım buraya. Burası planlarımın arasında. Böyle yerleri aslında çok sevmem ama burası çok temiz yapılmış. Çok güzel bir görüntüsü var. Bir de şuradan göstereyim. Belki siz de gelmek istersiniz. Hatta buraya hepimiz bir grup olarak bir grup yapalım, buraya gelelim. Ne dersiniz? Malkapıya adasına hoş geldik. Şimdi adanın bu tarafında indik, ön tarafına geçeceğiz. Oraya park etmek yasak. Park etmek neyse. Şimdi buradan yürüyerek adayı keşfederek diğer tarafa geçiyoruz. Can yeleklerini niye giydik? Zorunlu. Orada can yeleğiyle ilgili, özellikle şnorkel yapılan yerde, akvaryum denilen yerde can yeleğiyle ilgili zorunlu bir kural var. Birçok yerde olduğu gibi birçok kazadan sonra bu tip önlemler almış Filipin hükümeti. Evet, şimdi jungle'ın arasından yol yapmışlar. Çok jungle değil. Ama Malkapıya önemli bir ada. Bu bölgedeki en önemli adalardan biri. Ve şimdi biz de keşfe çıkıyoruz. Bu arada saatlerdir yağmaz yağmaz arkada geliyor falan filan dediğim yağmuru ya o bize geldi ya biz ona gittik. Ama şu anda yakaladı bizi. Sorun yok. Sadece güneşli olsa renkler çok daha güzel çıkacak. O yüzden biraz buruk içim. Özellikle bundan bir önce gittiğimiz Coco Beach'te güneş olaydı. Ah be olaydı. Şimdi öndeki turistik bölüme doğru gidiyoruz. Turistik derken bir düzenleme yapılmış. Güzel olan tarafı orası. Malkapıya önemli bir ada. Neden önemli? Çünkü bu bölgedeki bu adalar, hepsini anlatacağım aslında. Filipinler ve bu bölgeyle ilgili yapacağım başka bir videoda. Ama özet olarak geçersek Malkapıya adasında şöyle bir şey var. Yerlerde kayıyor. Aman ha. Benim de dikkat etmem lazım. Evet. Malkapıya'nın diğer bölümüne geldik. Böyle otellerin bahçelerindeki çardaklar misali, kamelyalar misali yerler yapmışlar. Güneşte de lazım, yağmurda da. İnanılmaz bir voleybol hastalığı var. Filipinler'de acaba voleybol yaygın mı, başarılı mı acaba bunlar? Filenin Filipinlileri. Şöyle güzel bir görüntü verelim. Malkapıya'yı anlatmaya devam edeceğim, unutmadım. Ve işte Malkapıya. Niye can yeleklerini takmak zorundayız anlamış değilim. Yine de
Kurallara uyalım. Birçok insan takıyor. Şu tarafa özellikle gidildiğinde sanıyorum orada can yeleği lazım. Şimdi Malcapio ile ilgili bir iki kelime edeyim size. Malcapio adası önemli adalardan bir tanesi dedik. Burası İspanya'nın kontrolünde uzun yıllar geçirmiş. 1670'lerde İspanya burada bir garnizon kurmuş. 100 taneye yaklaşık askerle birlikte, İspanyol ve Meksikalı askerle birlikte bu bölgeyi kontrolü altında tutmuş. Malcapio da o bölgelerden bir tanesi olarak garnizonun olduğu yermiş. O yüzden de önemli ve büyük bir ada. Buradan kontrol merkezlerinden bir tanesini içeriyor. Daha sonra Amerikan işgaline kadar İspanyollarda kalmış. Amerikan işgali 1800'lü yılların hemen sonunda, Amerikan işgalinden sonra Malcapio adası Amerikalılara terk edilmiş. Yine çevredeki, özellikle cüzzam salgını sırasında cüzzamlıların gönderildiği ve kullanıldığı adalar şimdi tropik birer cennet halinde. Malcapio adası hakkında şöyle bir detay var. Ben Filipinlerle ilgili size çok fazla buraya dokunmadıkları, güzel baktıkları, doğayı korudukları, büyük testler yapmadıkları ile ilgili birçok şey söyledim. Ama Malcapio adası Henna diye bir Henan ya da Henan o tarzda ismi olan, yazarım aşağıya, bir grup tarafından satın alınmış. Bir Filipinli turizm grubu tarafından satın alınmış. Onlar hakkında da birkaç şey okudum. İlginç, enteresan. Aynı zamanda da finans işleri olan farklı bir grup. Ve Malcapio adasının 13,5 hektarına koca bir tesis yapacaklar. Yani şu anda aslında şu geçtiğimiz yol, arka tarafı ve burası her ne kadar bu şekilde açık olsa bile halka, bu dönemde turistlere, belki ileriki dönemlerde buralar kapanacak ve burası özel bir ada. Şu anda da özel bir ada ve özel bir ada olmasının yanında da özel bir tesis olarak hizmet verecek. Malcapio'dayız. Şimdi ben de denizi deneyeyim. Çok da fazla konuşmanın anlamı yok. Çok şeyi anlatacağım. Dediğim gibi hem çok yağmur yağıyor. Gözlerim çizgi çizgi oldu yine. Hem de pilimizi bitirmeyelim. Bu bilgilerin hepsini Filipinlerle ilgili yapacağımız videoda anlatırım ben. Can yelekleriyle dalınmıyor ki ya. Şuraya can yeleksiz giden, gerçi bir kişi var. Şurada da var. Niye bize zorunlu tuttu ya? Bu rehberler yok mu? Bilemedim. Ya nefis bir yer değil mi burası? Bir de üstüme yağmur yağıyor. Of. Kazazede gibi. Çok enteresan. Çok güzel. Nefis bir dünya var. Buraya geldiğimden beri en iyilerinden bir tanesi. Ah, bir de güneş olsaydı. Gerçi yağmur durdu. Her an açabilir. Ah, nefis ya. Kameramla ilgili biraz sıkıntı yaşıyorum. Sürekli duruyor. Sonra kendimi açmak zorunda kalıyorum. Bazen konuşuyorum. Tamamen gitmiş. Ne anlattığımı bilmiyorum. Nereyi kaydettiğimi bilmiyorum. O yüzden inşallah bugünkü videodan güzel bir şeyler çıkar. Çünkü çok da emin değilim. Çok fazla kapanıyor. Kendi kendine gidiyor. Bir şeyler oluyor. Anlamadım gitti. Hemen şurada bir tane TikTok fenomeni bir çift var. Bizimle birlikteler. TikTok'a videolar çekiyorlarmış, yani konuştum. 4. ya da 5. kez mayo, bikini değiştiler. Şurada sürekli çalışıyorlar sahilde ve onlarla ilgili birkaç tane şey de gösteririm. Dans ediyorlar vesaire bilmem ne. Sürekli de paylaşım yapıyorlar. Çok faaller ama. Acayip faaller. Müthiş işler çıkardıklarını düşünüyorum. Şimdi yağmur da yağdığına göre, pilimiz de bitmek üzere olduğuna göre şu son defa aşağıdaki güzel dünyaya bir daha bakalım. Bakın isterseniz işte bunu atlıyorsunuz, kenarlardan tutunuyorsunuz. Öyle bir düzenek yapmışlar.
Ve daha açıklarda şuradaki akvaryum denilen bölgeye yorulmadan gidebiliyorsunuz. Ve sizi daha kontrollü şekilde daha balık olan yere götürüyorlar. Keza balıkları orada besledikleri için de daha fazla balık görüyorsunuz. Aslında çok mucizevi bir ortam yok. Neden? Öyle bir yere gittik ki inanılmaz balıklar var falan derseniz, aslına bakarsanız oraya gidiş nedeni nedir? Orada balıkların beslenmiş olması. Şimdi Malkapıya adasında nefis bir plajdayız. Gerçekten nefis bir plaj burası. Öyle böyle değil. Ve işte o tesis buraya yapıldıktan sonra nasıl bir görünüm alacak onu bilmiyorum. Şu anda Malkapıya Beach Resort ismiyle tabelaları asılmış durumda. Umarım ne diyeyim? Gerçi o grup güzel işler yapıyor. Onlara da bir bakacağım. Onlar hakkında belki birkaç değişik detay öğrendiğim için belki onlar hakkında küçük bir videoda yaparız. Hani ille videoların hepsi gezi anlamında değil. Benim biliyorsunuz daha çok bir turizm geçmişim olduğundan dolayı turizm anlamında da, yatırımlar anlamında da bambaşka içerikler yapmayı düşünüyorum. O içeriklerin yanında en önemlilerinden bir tanesi de aslında bir fiyatlandırma, bilgi verme. Aynı Beyrut videolarında olduğu gibi bir takım daha önemli bilgiler veren, ki benim verdiğim bilgiler hep önemlidir aslında. Böyle de söylemiş olayım. Öyle videolar gelecek, öyle içerikler gelecek. Sadece gezi değil, gezi dışında da en azından bu videoları kullanabileceğimiz, bu kadar güzel yerlerdeki videoları kullanabileceğimiz nefis içerikler yapmayı planlıyorum. Kim bilir, belki daha zamanımız vardır. Daha güzel şeyler yapmak için de gençliğimiz var, heyecanımız var. Siyasi slogan gibi oldu. Bakalım ya. Bir yerlere bir şeyler bırakmak gerekiyor. Çok şeyler bıraktığımız yerler olsa da onların kimler tarafından paylaşıldığı, kimler tarafından takdir gördüğü tartışılır. O yüzden hem kendime hem benim arkamdan gelecek olanlara bir takım bir şeyler bırakırsam beni mutlu eder. Sizler de izlerseniz yine beni çok mutlu ediyorsunuz. Beğendiğinizde, abone olduğunuzda veya ne gerekiyorsa onu yaptığınızda. Etkileşim halinde kalmayı, paylaşım yapmayı sevdiğimden dolayı seviyorum. Devam edelim. Yağmur yağıyor. Malkapıya Beach'teyiz. Güneş açsaydı çok bambaşka bir görüntü, daha nefis renklerle buluşacaktı. Ama yapacak da bir şey yok. Bu mevsimde kimi zaman böyle günler yaşanıyor ki çok fazla yine güneşli gün denk geldi bana. Bazen bu bölgelerde, şahit olduğum için de söylüyorum, bir hafta yağmurdan dolayı, yağıştan dolayı dışarı çıkılmadığını, dışarı çıkılmayacak kadar yağıyor çünkü. Biliyorum. O yüzden de güzel bir dönemde, şanslı bir dönemde buradayız. Malkapıya Island Resort. Bakalım ileride nasıl bir tesis olacak. Belki gelir kalırız. Kim bilir. Böylesi de güzel ve hani sonrası da güzel olur eminim. Ve bu işi tropikal anlamda yapmayı biliyorlar. Özellikle bizim Türkiye'de yaptığımız gibi abartmıyorlar bazı işleri. Turizmle ilgili. Yabancı sermaye girmediği sürece ülkenin kendi sermayesi ve daha demedikçe para edebilir kısmına kullanmayı, hani sürdürülebilir turizm diye bir şey var ya, işte o para edilebilir kısmını aslında sürekli şekilde kullanmayı amaçlayan bir oluşum. Ama biz sürdürülebilir turizmi daha başka şeylerle sanki gerçekten öyle yapıyormuş gibi, yapıyormuş gibi yapıyoruz. Ve o zaman da sürdürülebilir turizm aslında belirli bir süre sürdürülebilir turizm altında devam ediyor. Şimdi ya bu şeyi anlatamam. Hani tamam, o lüks oteller, büyük oteller, devasa yapılar, havuzlar, işte Instagram paylaşımında fenomenlerin kullanacağı bir takım müthiş görüntüler için güzel ama şu anda bulunduğum yer, inanın bana,
paha biçilmez. Burada bulunmak paha biçilmez. Ne öyle oteller, ne öyle tesisler, ne öyle dışarıdan gelmiş yapılar, ne çok büyük paralar harcanarak içerisinde kalmak için çırpınılan binalar şu andaki buradaki güzelliğin önüne geçebilecek bir, ne diyeyim, güç içermiyor. Güç taşımıyor. Öyle bir şey taşımıyor. Öyle bir özellik taşımıyor. Konuşamadım bile. Yoruldum ama bugün. Şimdi bu turdan da bahsedelim biraz. Bu dediğim gibi burada yani Koron'da çıkılabilecek turların en iyi ikincisi bence. Bir tanesi bir diğer videoda size hazırladım. Onu da izleyin. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. İlk tur Tour C'ye katıldım. Ultimate Tour olarak geçiyor. Super Ultimate olarak geçiyor ve ona katıldım. Onun detaylarını vesairesini anlatırım şimdi. Bu mikrofonda sesim nasıl geliyor vesaire. Bunlarla ilgili gerçekten çok bilmiyorum şu anda. Ultimate turdan sonra da Escapade ya da Escape denilen bu tur en gözde turlardan bir tanesi. Diğeri çok aksiyonlu. 5-6 durak yapıyor ve akşama kadar oradan oraya oradan oraya yüz, atla, zıpla, dal, çık falan filan derken çok güzel, çok müthiş yerlere gidiyorsunuz. Aklınız biraz karışıyor ama. Onun dışında bu turda daha relaxsınız. Müthiş yerlere geliyorsunuz. Her biri bir film sahnesinden fırlamış gibi müthiş yerlerde harika bir beach günü yapıyorsunuz. Deniz günü, plaj günü yapıyorsunuz. Ve işte onlardan bir tanesi, daha doğrusu en önemlilerinden bir tanesi Malkapı'ya. Ya ilk buraya uğruyorsunuz ya son buraya uğruyorsunuz. Biz son uğradık Malkapı'ya. Şimdi biraz daha yüzeyim. Biraz sonra çıkacağız çünkü buradan.